Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Piyasayı, dolar kurunu ve fiyatı daha alınabilir konuma gelen cihazları düşündüğümde hepsini derleyip toparladığım zaman bence şu anda alınabilecek en iyi 5 telefonu birlikte inceleyeceğiz. Biliyorsunuz bu seriyi 10 ay önce başlatmıştık ve açıkçası her ayda bu videoyu yapmanın çok bir mantığı yok. O yüzden 3-4 ayda bir ara ara güncelliyoruz. Sizce bu serinin devamı hem laptoplar hem de telefonlar için gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Serinin devamı tamamen size bağlı. Bu telefonların hepsinin en ucuz ve güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan güncel fiyatları kontrol edebilirsiniz. Ayrıca birlikte sohbet edebileceğimiz ve soru cevap kısmıyla da Discord sunucumuz açıldı ve WhatsApp kanalımız da var. İkisinin de bağlantıları aşağıda olacak ve baştan belirteyim, bu videoda herhangi bir sponsorluk yok. Benim almayacağım, önermediğim hiçbir telefon bu listede olmayacak. Özellikle de fiyat performans ve uzun ömürlü kullanmayı düşündüğümüzde şu anki piyasada alt limitimiz minimum 15.000 olmalı ve çoğumuz için her yönüyle üst seviye ve bütçeyi de çok zorlamadan çıkılabilecek maksimum aralık bence 50.000. Ayrıca hepsi bir yana alım gücümüzü düşündüğümde de 15 ile 50.000 bandı bizim için çok mantıklı. Şimdi hiç uzatmadan alınabilecek en ucuz telefonumuza başlayalım. Kanalda kutu açılımı ve incelemesi de olan ikinci nesil 2024 versiyon S21FE'yi görüyoruz. Tasarımsal açıdan S21'e oldukça benzeyen ve premium bir cihaza karşılaşıyoruz. Burada alüminyum bir yapıya yer verilmiş, 7.9 mm kalınlık ve 177 gramlık bir ağırlığa sahip. Boyutuna oranla da gayet hafif bir cihaz ve ekran kısmında da kesinlikle üst seviyede 6.4 inç dinamik AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 401 ppi piksel yoğunluğuna sahip. 120 Hz tazeleme, HDR10 Plus gibi üst seviye teknolojileri de bu ekranda görüyoruz ve ikinci nesil S21FE'yi ilk versiyondan ayıran en önemli fark kesinlikle donanım. Burada Snapdragon 888'i görüyoruz ve bu fiyat bandında X6 Pro dışında en güçlü işlemci diyebilirim. 8 GB RAM ve 128 GB depolama ile gelirken oyunlarda 60 FPS'i rahatlıkla verebiliyor. Kamera kısmında ana kamera ve ultra geniş açı 12 megapiksel, ana kamera f1.8 ve optik imaj sabitleyici ile gelirken f2.2 ultra geniş açı kameramız da var ve 8 megapiksellik makro kamerayı da görüyoruz. Ön tarafta da 32 megapiksel ve 4K 30 FPS çekebilen bir kameramız var. Arka kamerayla da 4K'da gayet stabil, pürüzsüz videolar çekebiliyoruz. Batarya kısmında 4500 mAh'lik batarya ve 25 Watt hızlı şarj desteğine sahip ama kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmıyor. Stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip. Android 13 ve One UI 6.1 ile gelirken 2 yıl daha güncellemeleri alacak. İkinci sırada 20.006 değişmeyen favorilerimden Poco X6 Pro'yu görüyoruz. iPhone 15'lerde olduğu gibi biraz daha yuvarlatılmış bir kasayla gelirken 8 mm kalınlık 198 gramlık ağırlığıyla ağırlığı bize biraz hissettirebiliyor. 6.67 inçlik Full AMOLED kristal Race bir ekran kullanılmış. Çözünürlük kısmında Full HD Plus bir ekranla karşılaşıyoruz ama burada çözünürlük arttırılmış durumda. Buna bağlı olarak da PPI değeri bayağı yükseldi. 446 PPI'lik bir değeri bu ekranda görebiliyoruz. Bunun yanında Dolby Vision, HDR10 Plus gibi yine üst düzey teknolojileri bu ekranda görebilmek mümkün. 1800 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor ve X6 Pro'da Dimensity 8300 gibi çok başarılı bir işlemciyi görüyoruz. Antutu'da 1.400.000'in üstüne çıkabilirken Snapdragon 8 Plus Gen 1'den de daha başarılı bir işlemci ki bu fiyat bandında performansıyla rakipsiz bir telefon diyebilirim. Şu anda piyasadaki tüm oyunları en yüksek ayarlarda 60 FPS'te rahatlıkla çalıştırabilirken PUBG gibi oyunlarda da kayıpsız 90 FPS veriyor ve kamera kısmında da 64 megapiksel f1.7 diyaframla gelirken 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kameramız var. Ön tarafta da 16 megapiksel Full HD 60 FPS çekebilen bir kameramız var. 4K 30 FPS'te de videolarda hem AIS hem de OIS'i aynı anda kullanabilmesiyle titreşimleri çok daha iyi bir şekilde engelliyor. Orta segment bir cihaza oranla video performansı başarılı diyebilirim. 5000 mAh'lik batarya 67 Watt'lık hızlı şarj desteğiyle de birlikte geliyor. HyperOS ile beraber arayüzde, menüde gerçekten yağ gibi akıyor. Oldukça kararlı ve tepkisel bir şekilde çalışıyor.
taşıyor. Burada yine stereo, Dolby Atmos destekli bir hoparlörü görebiliyoruz. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G ve NFC desteğini görürken ekran altı parmak izi okuyucuyla da birlikte geliyor. 3. sırada 20.000 bütçeyle tartışmasız en iyisi yani S23F'yi görüyoruz. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum, 6.4 inç dinamik AMOLED 2x panel ve Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz adaptif bir yenileme burada sunulmuş. Telefonda bir şeyler izlerken günlük kullanımda gayet canlı ve akıcı bir ekranla karşılaşıyoruz. Ama önceliğiniz oyun değil, genel kullanım, sosyal medya, ortalama bir kullanıcıysanız verimlilik ve batarya olarak da bu fiyatlarda en mantıklı telefon diyebilirim. Burada Exynos 2200 işlemcisini görebiliyoruz. Oyunlarda en üst ayarlar 60 FPS'i rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel f1.8 OIS desteğine sahip. İkinci kamera 12 megapiksel f2.2 ultra geniş açı ve 8 megapiksel 3x optik zoom telefoto kameramız var. Videolarda 4K 60 FPS OIS destekli çekimler yapabiliyoruz. Ön tarafta da 10 megapiksel f2.4 diyaframlı Galaxy S22 ile aynı ön kamerayla karşılaşıyoruz. 4500 mAh batarya 25 Watt hızlı şarjla beraber geliyor ve kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmıyor. 4. sırada 30.006 bence hiçbir rakibi de olmayan yani Galaxy S23'ü görüyoruz. Dinamik AMOLED, Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz adaptif bir yenileme ile geliyor. 4 nanometre Snapdragon 8 Gen 2 ile birlikteyiz ve 8 GB RAM de bu işlemciye eşlik ediyor. Ana kameramız 50 megapiksel ve f1.8 diyaframla gelirken burada OIS desteğini de tabii ki görebiliyoruz. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş ve 10 megapiksel OIS destekli 3x optik ve 30x dijital zoom yapabilen bir kameramız da var. Video kısmında da 8K 30 ve 4K 60 FPS desteğimiz var. O ile beraber çekmiş olduğumuz videolarında oldukça stabil ve pürüzsüz olduğunu da söylemem gerekiyor. Ön tarafta da 12 megapiksel 4K 60 FPS destekli bir kamerayı görürken 3900 mAh batarya, 25 Watt kablolu ve 15 Watt kablosuz şarj desteğimiz bulunuyor. 5. sırada uygun fiyatlı ve aldığım zaman gerçekten beni uzun yıllar götürsün, kamerası performansıyla da bu fiyat bandının en iyisini istiyorum diyorsanız iPhone 13 gayet mantıklı. iPhone 13 çok net şekilde premium hissettiren ve oldukça dayanıklı bir yapıya sahip. 6.1 inç XDR OLED Retina bir panelle gelirken dokunmatik hassasiyeti, tepkisellik yönünde de çok başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. 60 Hz olması evet bir dezavantaj. Desteklediği teknolojilerde yok diyebilirim. 5 nanometre A15 Bionic bizlerle birlikte. Geekbench 6'da iPhone 13 şu anda Android'in en tepesinde olan cihazlarla başa baş seviyede. iPhone 13'ün ana kamerası 12 Pro Max ile birebir aynı. Sensor Shift OIS desteğiyle 12 megapiksellik çok iddialı bir kamera burada kullanılmış. Ön kamerada 12 megapiksel 4K 60 FPS desteğini görebiliyoruz. Genel kamera deneyimi fiyatını tam olarak hak ediyor. Batarya kısmında da 3227 mAh batarya ve 20 Watt hızlı şarjla beraber geliyor. Ve son sırada bütçem gerçekten yüksek ama yine de 70-80 bin gibi en üst seviyeye kadar çıkmak istemiyorsak 50.006 bütçeyle kamera, performans, ekran, tasarım her yönüyle en üst seviye cihazı istiyorsam S23 Ultra'yı görüyoruz. Ve tasarımsal açıdan da benim en beğendiğim telefonlardan biri. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum. Elinize aldığınızda da gerçekten üst seviye premium bir cihaz olduğunu rahatlıkla hissediyorsunuz. 8.9 mm kalınlık ve 233 gramlık bir ağırlığa sahip. Ekran kısmında piyasanın en iyi ekranlarından biriyle beraberiz. 6.8 inç dinamik AMOLED 2x panel, QHD Plus 500 ppi 120 Hz adaptif bir tazeleme ile de beraber geliyor ve 1750 nitlik maksimum parlaklığa sahip. Donanım kısmında Snapdragon 8 Gen 2'yi görüyoruz. Fakat burada diğer cihazlarda kullanılan 8 Gen 2 yok. Çünkü Samsung burada S23 Ultra'ya özel 8 Gen 2'nin hız aşırtmalı bir versiyonunu kullanmış. 8 ve 12 GB'lık RAM, 256, 512 ve 1 TB'lık depolamayla da beraber geliyor. Kamera kısmında da ana kameramız 200 megapiksel ve tabii ki OIS desteğine sahip. f1.7 diyaframın yanında 12 megapiksellik ultra geniş, 10 megapiksel 3x optik zoom yapan telefoto, 10 megapiksel 100x zoom yapabilen periskop zoom kameramız var.
var. Ön tarafta da 12 megapiksel ve 4K 60 FPS çeken bir kamerayı görüyoruz. Arka kamerayla da 4K 60'da, özellikle de Android tarafında S24 Ultra'dan sonra en iyi video çeken telefon. 5000 mAh batarya ve 45 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Kutu içeriğinden yine bir adaptör çıkmıyor. Android 13 One UI 5.1 ile çıkmışken 4 yıl Android, 5 yılda güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek. Dostlar, şimdi en önemli kısım, yani bu 5 cihazla ilgili son bir özet yaparsam, eğer bütçem 15.000'e daha yakın, tasarım, ekran, kamera ve performans, bu 4 noktada en dengeli telefonu istiyorsam ikinci nesil S21FE açıkçası bu fiyat bandında da rakibi olmayan bir cihaz. Benim de favorim. Fakat benim önceliğim kamera veya tasarım değil. Birinci önceliğim performans ve ekran kalitesi diyorsanız veya bir oyuncuysanız da Poco X6 Pro 15 ile 20.000 bandında alınabilecek tek seçenek. Eğer bütçem 20.000 sınırındaysa da özellikle kamera odaklı bir telefon istiyorsak 5 yıl güncelleme desteği ve Exynos 2200 Yonga setiyle de hem performans anlamında hem de uzun ömürlük yönünü düşündüğümde 20.000 bütçeyle en iyi telefon. Fakat bütçem 30.000'e daha yakın, kompakt, tek elle kullanımı kolay ve batarya hariç her yönüyle üst seviye bir cihaz istiyorsak Galaxy S23'te bu fiyat bandında kesinlikle rakipsiz. 30 ile 40.000 bandında da hem kamera hem performans hem de telefonu bir kere alıp 4-5 yıl uzun ömürlü kullanacaksanız bu bütçede iPhone 13 benim favorim ve her anlamda en üst seviye amiral gemisi cihazı en ucuza istiyorsak da 50.000 altı tam anlamıyla rakipsiz, yani S23 Ultra benim kesinlikle favorim. Ve son olarak da listeyi genel anlamıyla bir değerlendirirsem gerçekten bu piyasada alınabilecek en iyi telefonları inceledik ve bu telefonların hepsinin güncel linkleri de açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan fiyatlara da bakabilirsiniz. Sizce bu serinin laptop versiyonunda gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Serinin devamı tamamen size bağlı. Peki sizin favori telefonlarınız neler? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum ve bu videodan bu kadar diyelim. Ben Ozan ve sonraki videoya kadar hoşça kalın.